Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Binance borsası mobil uygulamasından bahsedeceğim. Birçoğumuz bilgisayardan kullandığı gibi Binance borsasını telefondan da kullanılıyor. Telefondan nasıl kullanılır? Bu videoda bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle video altındaki Binance borsası %10 komisyon indirimli linkten Binance borsasına kayıt olabilirsiniz. Kayıt olmayanlar için %10'luk bir komisyon indirimi de sağlıyor link. Bu da alım satımlarda size önemli bir kar elde etmenizi sağlıyor. Onun haricinde tanıtıma geçecek olursak burası ana sayfa arkadaşlar. Ana sayfa. Buradan en sağdaki cüzdana tıkladığımızda cüzdan kısmında elimizde var olan coinleri görebiliyoruz. Ben şu an gizledim. En üstteki göz işaretini tıkladığımızda elimizde var olan coinler burada görünüyor arkadaşlar. Onun haricinde Binance borsasına para yatırmak için sol üst köşede, sol kısımdaki yatırma kısmına tıklamamız gerekiyor. Buradan örnek bir coin ismi girebiliriz veya işte Bitcoin mesela buraya yatırmak istiyoruz. Burası artık Bitcoin cüzdan numaramız. Şuradan kopyala dediğimizde BTC yatırım adresini bunu kopyaladık. Artık BTC Türk olur, Parabil olur veya başka bir borsaya bu BTC yatırım adresimizi kopyaladığımızda oradaki çekme kısmına oradan gönderdiğimizde Binance borsamıza BTC geliyor. Burada önemli olan nokta gördüğünüz gibi üstte BTC, BEP, BEP20, ERC gibi cüzdan gönderim kanalları var. Bunun dikkat etmeniz gerekiyor. Örnek olarak BTC seçilmiş. Burada hem gönderdiğimiz borsadaki hem de aldığımız bir borsadaki kanalın aynı olması gerekiyor. Yani BTC ise BTC, BEP ise BEP. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İkisi aynı olmalı. Birisi farklı olursa paramız gider arkadaşlar. Çekmek içinse mesela Binance borsasından farklı bir borsaya çekmek içinse çekmeyi tıklıyoruz. Buradan işte hangi coin'i göndermek istiyorsak mesela AVAX seçiyoruz. AVAX seçtikten sonra örnek olarak artık farklı bir borsa mesela BTC Türk diyelim. Oradaki AVAX adresi, tabii AVAX var mı bilmiyorum ama örnek olarak söylüyorum. Adresini buraya yapıştırıyoruz. Üst kısmı, adres kısmı, altı A seçeneğini işaretliyoruz. İşte ikisi de AVAX olacak şekilde ve ikisi de BEP olacak şekilde. Ondan sonra tutarı yazdıktan sonra gönderdikten sonra gönderim işlemimiz gerçekleşiyor. Onun haricinde şu sağ üst köşede saat işareti var. Buradan da bütün yaptığımız çekimler, yatırmalar hepsi görünüyor arkadaşlar. Onun haricinde gene şurada transfere tıkladığımızda burada da mesela normalde arkadaşlar bizim kullanacağımız cüzdan spot cüzdanımız. Yani bizim işlemleri yapacak olduğumuz, alım satım yapacak olduğumuz cüzdan, yani ana cüzdan spot cüzdan arkadaşlar. O yüzden mesela transfer tıkladığımızda burada da işte spot cüzdanımız haricindeki farklı cüzdanlara da para gönderme işlemi yapabiliyoruz. Mesela buradan Binance TR'yi seçtiğimizde mesela şu an üstte bizim Binance Global spot cüzdanımız var. Altta da Binance TR cüzdan adresimiz var. Buradan üstten coin'i seçtikten sonra örnek olarak ne diyelim mesela USDT'yi seçtiğimizde buradan Max'a tıkladığımızda transfer onayla dediğimizde Binance Global hesabındaki USDT'miz, dolarımız yani Binance TR'deki borsamıza ücretsiz olarak, komisyonsuz olarak gönderiliyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde oluyor. Bunu da anlattık. Coinlerimiz burada listeleniyor. Onun haricinde elimizde düşük bakiyelerde BNB varsa şu kısmı tıklıyoruz. Ondan sonra istediğimiz coin'i buradan dönüştürmek istediklerimizi, yani bunlar mesela alım satım yapamıyoruz. Düşük seviyede olduğunu gördük.
Seçiyoruz. Sonra sağ alt köşeden dönüştür dediğimizde artık küçük süratli coinlerimiz BNB'ye dönüşüyor ve onları kullanabiliyoruz. Onun haricinde burada anlatacak olduğum sizlere piyasalar kısmı var. Piyasalara geldiğimizde burada favoriler kısmı çıkar. Burada arkadaşlar bunlar benim takip ettiğim coinler. Burada da spot kısmı var. Spot kısmı. Mesela spot kısmındayız. Bir coin'i biz favoriler eklemek istiyoruz. Şuradan üzerine tıklarız. Sağ üst köşede yıldız işareti var ya. Yıldıza tıkladığında favorileri gelir. Onun haricinde burada şimdi alsat yaparken mesela elimizde coin var. Hangi cins üzerinden alım satım yapmak istiyoruz? Mesela BNB cinsinden coinler takip etmek ve alım satım yapmak istiyorsak BNB'ye tıklarız. BTC cinsinden ise al sat yapmak takip etmek istiyorsak BTC'ye tıklarız. ALTS ise Ethereum üzerinden. Fiyat ise normal diğer mesela burada şeyler var. Para birimleri var. Ve diğer coinler var. Onun haricinde şu mesela şurada boost var, out var. Gene para birimleri var. Örnek olarak mesela Euro'ya şöyle tıklıyorum. Euro üzerinden alsatlar gözükür. Mesela biz buradan BNB var burada. XRP'yi tıklayalım. Mesela bizim karşımıza şimdi XRP BTC cinsinden çıktı. Buradan grafik karşımıza çıkıyor. Bu grafikten coin'i inceleyebiliyoruz. Onun haricinde altta işte alım satım bilgilerini anlık olarak görebiliyoruz. Gene grafiği 15 dakikalık, 1 saatlik, 4 saatlik olarak ayarlayabiliriz. Ben 4 saatliği kullanıyorum daha çok arkadaşlar. Öneriyorum. Buralardan coinlerin grafiğini de inceleyebiliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra diğer işte alttaki, ortadaki alım satım kısmına tıkladığımızda burada da işte hangi coin'i işte almak istiyoruz, satmak istiyoruz. Bunlar karşımıza çıkıyor. Şimdi daha önceden Binance borsasındaki alım satımla alakalı video çekmiştim. Onu da önceki videolarımdan bulup izleyebilirsiniz. Gene burada da gene göstermem gerekirse mesela şu an Bitcoin'deyiz. Bitcoin işte almak veya satmak istiyoruz. Limit piyasa, stop limit ve ojo emirlerini kullanarak alım satım yapabiliyoruz. Tabii bunun videolarını daha önceden çekmiştim ayrı ayrı. Ojo'ya ayrı çekmiştim. Basit bir şekilde gene tekrarlamak gerekirse piyasaya tıkladığımızda piyasa demek o anki piyasa fiyatı üzerinden almak demektir veya satmak demektir. Şu anda 38.386 Bitcoin değeri. Mesela diyelim ki 12 dolarlık bir Bitcoin almak istedik. 36.000'den alır arkadaşlar. 36.000'den alır. Mesela şimdi Bitcoin'i aldık arkadaşlar. Sağda altta bir işaret var. Şu bakiyelerin daha da sağında. Oraya tıkladığımızda burada yaptığımız işlemleri görebiliyoruz arkadaşlar. Mesela emir geçmişine girdiğimizde ben Bitcoin almıştım ya. Onu görebiliyoruz şimdi. Ortaya tıkladığımızda gördüğünüz gibi işte 12 dolarlık bir Bitcoin alımı yapmışım piyasa emrinden. Yine alım satım geçmişi işte burada açık emirler var. Emirler varsa açık olarak burada görünebiliyor. Piyasadan almak ve satmak yine piyasa değerinden fiyatı yazarız. O anki piyasa değeri yani kaçsa o fiyattan alım veya satım oluyor arkadaşlar. Limit değerinden ise burada mesela şu anda almak için yaptığımızda limit demek mevcut mesela üstte kırmızı kısımda satış emirleri var. Altta yeşil kısımda da solda alış emirleri var. 36.407 ise 36.400'e şu an mesela limit emir veririz. Mesela 36.000 ne diyelim 300 36.300'e yani daha düşük bir dereceye geldiğinde al deriz. Ne kadar olsun? Mesela yine 12 dolarlık. 12 dolarlık. Yani
Tabi buradan %100, %50 elimizdeki coin miktarına göre de bir ayarlama yapabiliyoruz. Evet, mesela 12 dolarlık. Yani 36.300'e geldiğinde 12 dolarlık bize Bitcoin alsın. Evet, şimdi emir oluşturuldu arkadaşlar. 36.300'e geldiğinde bize coin alacak. Tabi bunu 36.300'ü daha farklı bir, daha yüksek bir seviyede de belirtebiliriz. İptal etmek istediğimizde de iptal ete bastığımızda iptal oluyor. Satmak için de aynısı arkadaşlar. Mesela şu an 36.300 ya, 36.381. Mesela 36.450'ye geldiğinde bizim elimizde bulunan bütün Bitcoin'leri satsın. Sat dediğimizde gördüğünüz gibi emir şu an oluşturuluyor. Gene buraya tıkladığımızda da açık emirler karşımıza çıkıyor. Bunu da bu şekilde iptal edebiliriz. Onun haricinde stop limitte zararı durdur demek arkadaşlar. Sat için göstereyim. Mesela şu an diyelim ki 36.400. 36.400. 36.000 kaç olsun? 350'ye geldiğinde 36.390'dan sat. 36.340'tan sat. Gene bu emri verirsek 36.300'e geldi. 36.340'tan sat. Burada eğer son fiyat 36.350 USDT ya da altına düşerse 36.340 USDT fiyatından BTC satmak üzere emir verilecek diyor. Buradaki amaç zararı durdur arkadaşlar. Mesela diyelim ki coin birdenbire 35.000'ler, 34.000'ler birdenbire düşecek. Biz bu stop limiti yaptığımızda bu ani düşüş olursa eğer o düşüşten kurtulmuş oluyoruz. Zararımız çok az bir boyutta oluyor. Ben mesela genellikle al-sat yaparken stop limiti sık sık kullanırım. Ani düşüşler olduğunda ben mesela birçok görüyorum arkadaşlarım çok zarar ettiklerini söylüyor ama ben bu stop limitleri koyduğum için, hocalar koyduğum için bundan etkilenmiyorum arkadaşlar. Sizler de kullanabilirsiniz ki iptal etmek için iptal et veya tümünü iptal et seçeneği de var burada. Bunu seçebilirsiniz. Onun haricinde hoca emirlerinde arkadaşlar gene benzer hoca emirleriyle alakalı ayrı videom vardı. Gene al-satla alakalı, stop limitle alakalı ayrı videom vardı. Daha detaylı bir şekilde oradan izleyebilirsiniz. Basit bir şekilde ben şimdi anlattım. Şimdi diğer bölümleri göstermek istiyorum. Yine cüzdandayız. Şu özet kısmında da mesela bizim en üstteki spot cüzdanımız normal bizim kendi cüzdanımızdır. Ondan sonra kaldıraçlı işte margin cüzdanlarımız varsa, orada coinler varsa alttakilerdir. Çaprazla izole. Vadeli işlemlerde ki coinlerimizde şu USDT, USDSM vadeli işlemler, Coin M vadeli işlemler kısmında gözükür. Esnek ve vadeli işlemlerde coinlerimiz varsa ve BNB kasasında yani coinlerimiz varsa kazan kısmında gözüküyor arkadaşlar. Onun haricinde önemli olarak size göstermek istediğim kategoriler, al-satı gösterdik. Vadeli işlemlerde burası. Vadeli işlemlerle alakalı ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. Onun haricinde burası mesela ana sayfa arkadaşlar. Ana sayfada BNB Vault kısmı var. Burası BNB kasası arkadaşlar. Gene BNB kasasıyla alakalı ayrı bir video çekmiştim. Burada BNB stake edersek, BNB alıp stake edersek bize belirli bir oran doğrultusunda ödül olarak BNB veriyor arkadaşlar. Şu anki oran 0.67'ymiş. Şu an güncel, evet, alttaki 0.67 diyor. Birikim ödül olarak bu kadarlık bir kazanç elde etmişim. Güncel tarihli
yüzde ise 4,77'lik bir oran. Yıllık olarak tabii ki. BNB kasasını kullanabilirsiniz. Onun haricinde daha fazlaya tıkladığınızda burada gene mesela örnek olarak birikim kısmı var. Birikim hesapları, yani vadesiz olarak. Buradan da çeşitli coinleri stake edip belirtilen yüzde doğrultusunda bir kazanç elde edebiliyoruz arkadaşlar. Vadesiz, ondan sonra vadeli kısımlar, işte kilitli birikimler. Bu mesela 90 günlük Bitcoin. Bu oranlar yıllık oran arkadaşlar. Yani 90 günde, yani veya işte 7 günde bu kazancı elde etmiyorsunuz. Yüzdelik hesaptan düşünmeniz gerekiyor. Tabi burada oranları, yani günleri değiştirirseniz bu oran dahilinde kazancınız oluyor. Esnek ve kilitli birikimlerle alakalı video çekmiştim arkadaşlar. Buradaki bilgileri oradan daha detaylı bir şekilde elde edebilirsiniz. Onun haricinde burada Ethereum 2.0 bölümü var. Buradan da Ethereum 2.0 stratejisi planı dahilinde Ethereum kilitlersek bunun sonucunda da bize BET veriyor arkadaşlar. BET. Hemen stake et dediğimizde buradan oranı yazdığımızda hemen onayla dedikten sonra günlük olarak BET veriyor bize arkadaşlar. Günlük olarak %20'ye varan kazanç elde edebiliyorsunuz. Bunu yazmışlar. Onun haricinde önemli nokta olarak gösterebileceğim neler var? Şurada yatırma kısmı, çekme kısmı. Mesela kredi banka kartı. Bitcoin'i tıklayalım. 100 diyelim. Devam et diyelim. Buradan işte banka kartıyla işte Bitcoin alma. Buradan işte kartımızda Bitcoin veya diğer coinlerden alabiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde burada neler var gösterebileceğim. Artık para kullanımı inanelde kullanılıyor arkadaşlar. Para gönderme ve çekmeyi BNB TR Bitcoin TR Binance TR borsası üzerinden, mesela şu transfer kısmından yaparsak daha mantıklı oluyor. Çünkü mesela Binance TR'den diyelim ki para çekmek istiyoruz. Yani bankadan para çekmek veya para yatırmak istiyoruz. Binance Global'a göre daha kolay arkadaşlar. O yüzden mesela ilk önce Binance TR'ye yatırabilirsiniz. Ondan sonra oradan yine gönderim seçeneğiyle bu şekilde mesela Spot'tan Binance TR'ye, Binance TR'den girersek de gene oradan buraya gönderim şekli aynı şekilde oluyor. Kendi aralarında coinleri ücretsiz bir şekilde komisyonsuz gönderebiliyorsunuz. Para yatırmaya çekmeyi bankadan da Binance TR'den yaparsınız. Oradan daha stabil oluyor arkadaşlar. Onun haricinde genel anlamıyla bu şekilde arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir soru varsa videonun altındaki yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Gene Binance borsasına da video altına atacak olduğum linkten üye olabilirsiniz. Sorularınız varsa gene yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Onun haricinde kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Video altındaki zile basarsanız da videolarımdan anlık haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.